Yes, we're men. Men is what we are. Merhaba, Emre ben. Bu videoda Dövüş Kulübü felsefesinden bahsedeceğim. Dövüş Kulübü 1999 yapımı bir film olmasına rağmen gönüllerde tat kurdu ve kurmaya devam ediyor. Film modern topluma ve onun oluşturduğu tüketim toplumuna kesin eleştiriler getiren bir filmdir. Film karakterlerin medyada bir star olması ve dövüş sahnelerinin maskülen çekiciliği sayesinde kült filmlerden biri olmuştur. Dövüş Kulübü'nün yazarı olan Chuck'ın ilham aldığı olaylar genellikle kendi yaşantısıdır. Yazar Chuck. Chuck'ın yaşadığı beyaz yaka memuriyeti, tatilde kavga ettikten sonra yüzünde ağır şekilde yaralanması ve bunun üzerine kimsenin iş yerinde ona yorumda bulunamaması ve çekinmeleri felsefesini anlamamızda etkilidir. Ayrıca yazarımızın kendisi de uyku problemleri yaşamıştır ve daha büyük acılar görmesi için dayanışma gruplarına katılmıştır. Yazarın ailesinde gördüğü yaşanmışlıklar da Fight Club felsefesini anlamamızda etkilidir. Yazarın büyük babası büyük annesini öldürmüştür. Bunu gören ve henüz çocuk yaşında olan babası yani Fred korkuyla yatağın altına saklanır ve katilin kendi babasının önünden geçtiğini görür. Chuck'ın dedesi kimseye bulamayınca kendisini vurur. Fakat şiddet yazarımızın babasının peşini bırakmaz. Yazarımızın babası boşandıktan sonra bir kadınla tanışır. Kadın bir takım problemlerle gelir. Ben bu kadına Marla diyeceğim. Çünkü çok benzer özellikleri var. Evlilik sonrası uğradığı cinsel saldırılardan sonra eski kocasını hapse attırmıştır. Adam hapisten sonra Marla ve Chuck'ın babasını bulur. İmha edip kül olacak şekilde yakar. Yazarımızın yaşadığı hayat onun bu kült eserini oluşturmasında önem arz etmiştir. Bu yüzden daha gerçekçi bir yapıt olarak günümüze gelmiştir. Anlatıcının bir anlamda kendi gerçekliğini yaşadığını, kendi ve çevresinden gördüklerinden etkilendiğini anlıyoruz. Dövüş Kulübü felsefesini anlayabilmemiz için kitaba da başvurmamız gerekiyor. Dövüş Kulübü'nün kurulma amacı Tyler Durden'a göre kendini geliştirmek değildir. Kendine zarar vermek olduğunu düşünür ve bu amaçla Dövüş Kulübü'nü kurar. Tyler ancak kendini mahvederek ruhun gerçek gücünü keşfedebileceğine inanır. Ancak her şeyi kaybettikten sonra her şeyi yapmakta özgür oluruz. Pahalı restoranlarda, lüks ve zengin iş yerlerinde servis yapan anlatıcı ve müritleri konuklarına üstüne tuvaletlerini yaptıkları, hatta çıkardıkları maddeden üremek için gerekli olandan bahsediyorum. İkram ederler. Bunun hedefi olan zenginler çalışanı hiçbir neden yokken hor görürler ve başlarına iş çıkartırlar. Bu parayla satın almanın verdiği bir histir. Burada bir erkeği tanıma yolundan bahsedeceğim ama artık başka zaman değil. Ne yazarla alakalı trajikomik bir olaydan bahsedeceğim. Chuck kendisine yapılan bir röportajda anlatıyor bunu. Robinson soruyor, bu zamana kadarki yaşadığınız en garip olay nedir? Chuck'ın hikayesi şu şekilde. Bir gün bir toplantıya okurlarla buluşmak için gitmeden önce bir adam yanına gelmiş ve şöyle söylemiş. Ünlülerin yemeklerine katılan şeyler üzerine yazdıklarınızı sevdim. 5 yıldızlı bir otelde yaşıyorum ve biz de ünlülerin yemeklerine hep böyle şeyler katarız. Chuck bu duruma çok şaşırmıyor ve soruyor. Kim? Bana birini anlat. Fan şöyle söylüyor. Anlatamam, bu 5 yıldızlı bir restoran. Chuck bunun üzerine anlatana kadar kitabı imzalamayacağını söylüyor. Adam şöyle cevap veriyor. Margaret Thatcher tüm cinsel atıklarımı yedi. Chuck şok oluyor. Adam hafif gülümsemeyle devam ediyor. En azından 5 kere. Tyler Durden Tyler Durden Dövüş Kulübü'nün bir sonraki adımını atar ve karmaşa projesini kurar. Anlatıcı bir projede yoktur. Bu tamamen onun şizofrenik halüsinasyonunun ve uzay maymunlarının eseridir. Tyler'a göre bugüne kadar yaşamış en akıllı insanlar benzin pompalamak ve garsonluk yapmaktadır. Reklamlar insanları gerek duymadıkları şeylerin peşinden koştur. Nefret ettikleri işlerde çalıştırıyor. Neden? Sırf ihtiyaç duymadıkları şeyleri alabilmek için. Şimdi yaşadıkları kuşak herhangi bir savaş görmemiştir. Onların gördüğü savaş ruhani bir savaştır. Peki ne bu ruhani savaş? Nasıl başladı? Fight Club filmi her şeyden önce beden üzerinde gerçekleşen bir aydınlanmanın öyküsünü taşır. Anlatıcı ben bundan sonra ona Jack diyeceğim. Yazarımızın ve Jack'in yaşadığı ortam, günlük rutinleri içerisinde hissettiği doyumsuzluk, hep daha iyisini arzulaması ve bunun üzerine aldığı eşyaların kendini tanıttığı üzerine düşüncesi, insanın kendine sahip olduğu eşyalarla bütünleşmesi durumudur. Bu doyumsuzluk ve anlam eksikliği onu bir arayışa iter. Terapi gruplarında ölümün eşiğindeki insanlarla tanışması, Nietzsche'nin düşüncesinde hakikat ya da anlam arayışının başladığı yer, insan bedenidir sözüdür. Çünkü ölüm bedene ait bir mefhumdur. Memento mori, yani öleceğini daima hatırında tutmak.
Filmde edilen kavgalar, özünde çekilen acılar, içgüdülerine dönme çabası, Nietzsche'nin ölüm arayışının yerini bedenin alması kavramıdır. Jack'in yaşadığı kişilik bölünmesi, dissosyatif kimlik bozukluğu olarak geçer. Bilincin oluşması ve bilinç. Nietzsche'ye göre değişme, oluş, çok çeşitlilik, karşıtlık, çelişki, savaş gibi maddi bir sürecin üzerinde aldatıcı bir biçimde değişmez. Varlık damgasını bastığı için iflah olmaz derecede idealisttir. Bu varlık damgası Jack ve Tyler Durden için gerçekleşen bir çatışmanın ürünü ve sonucudur. Tyler Durden için üst insanını hatırlatan öfkeli dinamizmiyle metafizik bir yurttaş olan Jack'i dehşete düşürür. Çünkü serüvenci, deneyci bir şekilde yaşamak metafizik kesinliklerini tehlikeye atabilir. Tyler kökten bireyselciliğiyle toplumun etiği ve epistemolojisini reddeder. Siyasal düzen istikrarı için olumsuz bir figürdür. Kaygı dolu bir şekilde alternatif bir metafizik güvence peşinde koşmaktansa güç sistemini kucaklar. Hiçbir nihai zemine ihtiyacı yoktur. Tam da Nietzsche'nin estetik olarak yaşamak dediği bir özerk kendini gerçekleştirme yaşamını sürer. Güç sisteminde estetik olan şey tam da bu zamansız, hedefsiz kendini yaratmadır. Nietzsche'nin bireyin özelliğini bu derece şiddetle savunması, Tyler Durden örneğinde olduğu gibi siyasi olarak en yıkıcı noktasına varır. Üst insan, tüm yerleşik toplumsal düzenin ve siyasi biçimlerin düşmanıdır. Tehlikeden, riske girmekten, sonu gelmez şekilde kendini yeniden oluşturmaktan, duyduğu haz yeni bir krizinde habercisidir. Karmaşa projesine dahil olan bir çeşit gönüllü kölelük içerisinde hareket ederler. Tyler'ın verdiği emirleri sorgulamadan yerine getirirler. Kapitalist sistemin içinde yaşadıkları sömürünün ve kendine yabancılaşmanın benzer bir örneğini onunla mücadele ederken de ortaya koyarlar. Sonuçta burada kitlelerin aydınlanmasından ya da kurtuluşundan söz etmemiz mümkün değildir. Film Nietzsche'yi haklı çıkarırcasına sosyalist ya da anarşist olsun, her türlü kolektivizmin insanları sürüleştirileceğine vurgu yaparak yalnızca bireyin yükselişine ve haklı zaferine odaklanır. Nietzsche'ye göre uygarlık dayattığı ahlaki değerlerle bedeni ve onun yaratıcı içgüdülerini baskılamaya başarmış, insanı bilincin merhametine dolayısıyla bir çeşit çürümeye ve çöküşe terk etmiştir. Öte yandan bu çöküş bir ilerlemenin de işaretidir. İçgüdünün çürümesi, insani yaşamı tehlikeye daha çok açık kılıyorsa, bu çürüme aynı zamanda yepyeni deney ve serüven olanaklarını insana açıklar. Ahlaki insan bu yüzden üst insana özel bir köprü ve geçiştir. İçgüdünün ölümü ve öznenin doğumu bu anlamda hayırlı bir düşüştür. Gezgin ve gölgesinde Nietzsche şöyle der: İnsana o kadar çok zincir vurulmuştur ki bir hayvan gibi davranmayı unutabilsin diye. Fakat artık insan zincirlerini çok uzun zamandır taşımaktan acı çekmektedir. Üst insan bu anlamda yaratıcı içgüdülerini kendine egemen bir tarzda yeniden yaşayan ve ahlaki varoluşunu da kendi değerlerini özgürce yaratmak suretiyle yeniden kuran bir varlık olacaktır. Filmde cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin fütursuzca ortaya serilişi uygarlığa ve onun sürü ahlakına karşı bir başkaldırı niteliğindedir. Bir sahnede dövüş kulübüne üye insanların sokaktaki sıradan insanları kendileriyle kavga etmeleri için kışkırtmaları başarısızlıkla sonuçlanır. İnsanlar ne kadar taciz edilirse edilsinler kavgadan kaçarlar. Buna karşın filmde altı çizilen Nietzscheci argüman şudur: ancak kendine karşı acımasız olabilen, ölüm bilinci içerisinde sadomazoşist bir ruh varoluşun estetik hazzını yaşayabilir. Eagleton'dan alıntılarsak, Nietzsche, insanlığın kendini işkence etmesinde erotik bir haz duyar. Üstelik zor kullanılarak kendinin ırzına geçen yaratık, yalnızca kendinde bir sanat eseri değil, tüm yüceltmenin ve estetik fenomenlerin kaynağıdır der. Sonuç olarak film, bir şey öldürmüyorsa seni güçlendirir felsefesini hayatın ve varoluşun merkezine alır. Böylelikle eyleme dönüşen bir ordu meydana getirerek bir yandan nihilizmin son noktası olan tahribatı, yani kargaşa projesini gerçekleştirir. Diğer yandan ise bu nihilizmi aşan yeni bir varoluşun imkanını kendiyle olan çetin mücadelesi içerisinde ortaya koyar.